Bir zamanlar dünya yemyeşildi. Gökyüzü mavi, toprak bereketliydi. Ama o güzel zamanlar geride kalmıştı. Artık toprak çatlamış, ağaçlar meyve vermez olmuştu. Kum ve toz her yere savruluyor, insanlar evlerine kapanmak zorunda kalıyordu. Bu zorlu dünyada Cooper adında cesur bir adam ve onun akıllı kızı Murph yaşıyordu. Cooper, bir zamanlar gökyüzünü keşfetmek için en hızlı araçları kullanan bir pilottu. Murph de babasına çok benziyordu. Meraklıydı. Sürekli sorular sorar, eski kitaplarda ipuçları arardı. Murph bir gün odasında tuhaf bir şey fark etti. Kitaplar kendi kendine raflardan düşüyor, yerdeki tozlar garip çizgiler oluşturuyordu. Sanki biri bir mesaj bırakmak istiyordu. Cooper, tozların oluşturduğu çizgilere baktı. Önce şaşkınlıkla gülümsedi ama sonra bu çizgilerin tesadüf olmadığını düşündü. Ve o gece bir ipucu Cooper'ı çok uzaklara götürecek bir yolculuğun kapısını araladı. Gizli bir üsse ulaştı. Burası bilim insanları, astronotlar ve yıldızlara inanan insanlarla doluydu. Hepsi aynı sorunun cevabını arıyordu. Gökyüzünde yeni bir yuva var mıydı? Cooper içeri girdiğinde onu tanıdılar. Çünkü o bir zamanlar yıldızlara en çok yaklaşanlardan biriydi. Bilim adamları Cooper'a planlarını anlattı. Sen yıldızların arasında bize yuva olacak bir gezegen ararken biz de dünyadaki tüm insanları büyük gemilerle oraya taşımana bir yolunu bulacağız. Bilim adamlarının dünyadaki tüm insanları yıldızların arasına götürmek için çözüm bulmaları gereken bir konu vardı. Yer çekimi. Eğer yer çekimini kontrol edebilirlerse tüm insanları da yeni bir gezegene taşıyabileceklerdi. Ve karar verildi. Cooper bir kez daha gökyüzüne çıkacaktı. Ama bu kez keşfetmek için değil, sevdiklerini kurtarmak için. Cooper'ın dünyadan ayrılacağı gün gelmişti. Murph babasına biraz kızgındı. Onu bırakıp gittiğini düşünüyordu. Cooper eğildi, gözlerinin içine baktı ve "Geri döneceğim" dedi. Sonra kolundaki saate benzeyen bir saat çıkardı. Murph'e verdi. "Bu senin, saatlerimiz aynı anda çalışacak. Dönünce ne kadar zaman geçtiğini birlikte göreceğiz." Cooper o sabah bilim insanları, astronotlar ve akıllı robotlarla birlikte büyük, beyaz bir uzay gemisine bindi. Yeni dünyalar bulmak için yıldızların arasına daldılar. Bir gezegen vardı ki tamamen suyla kaplıydı. Kocaman dalgalar üzerlerine doğru geliyordu ve orada zaman çok farklıydı. Sadece birkaç saat kaldılar ama dünyada tam 23 yıl geçmişti. Cooper bunu öğrendiğinde çok üzülmüştü. Çocukları büyümüş, Murph artık yetişkin bir bilim insanı olmuştu. O da tıpkı babası gibi insanları kurtarmanın yolunu arıyordu. Yolculuk devam etti. Bir kara deliğe ulaştılar. Sessiz, karanlık, ışığı bile içine çeken bir boşluk. Cooper karar verdi. Oraya girmeliyim. Gemisi kara deliğe yaklaşırken zaman büküldü, sesler kayboldu, renkler dağıldı. Ve birden Cooper kendini tuhaf bir yerin içinde buldu. Dört bir yanı sonsuz, ışıklı yollardan oluşan tünellerle çevrilmişti. Burası Murph'ün odasına açılan gizli bir geçitti. Her bir tünel Murph'ün hayatından bir anıyı saklıyordu. Cooper burada Murph'ü görmüş, ona seslenmek istemiş ama sesini duyuramamıştı. Çünkü aynı odada olmalarına rağmen farklı zamandalardı. Tüneller arasında süzülüp Murph'e sesini duyurmaya çalışırken düşen kitapla bir şey fark etti. Yer çekimi. Yıllar önce odadaki kitapları düşüren Cooper'ın ta kendisiydi.
Murph de anlamıştı. Odadaki gariplikler en başından beri babasının mesajlarıydı. Zamanın içinden çok uzaklardan ona ulaşmaya çalışıyordu. Cooper, Murph'ün odasında dünyadan ayrılırken ona verdiği saatin hala durduğunu fark etti. Sonra Cooper minik bir şey yaptı. Saatin içindeki mekanizmaya küçük vuruşlar gönderdi. Tik tak, tik tak. Her tık bir harf, her tak bir sayı oldu. Murph zamanın içinden gelip saatin ritminde gizlenen mesajı okudu. Mesaj, insanların yer çekimini aşmasını sağlayacak bir bilgiydi. Ve bu sayede büyük uzay gemileri artık dünyadan ayrılabilir hale gelmişti. İnsanlar artık yıldızların arasındaki yeni evlerine gidebilecekti. Yıllar sonra Cooper gözlerini büyük bir uzay istasyonunda açtı. Artık insanlar yıldızların arasındaydı. Ona seslendiler. "Murph seni bekliyor." Murph yaşlanmıştı ama babasını görünce gülümsedi. "Döneceğini biliyordum," dedi. "Nasıl?" diye sordu Cooper. "Çünkü babam bana söz vermişti," dedi Murph. Murph babasına gitmesini söyledi. Çünkü yanında kalması gereken bir çocuk değil, yolunu bulmuş bir kahramandı artık. Ve Cooper gemilerden birini hazırladı. Tekrar yola çıktı. Çünkü galaksinin bir köşesinde yıldızlar arasında hala keşfedilecek yeni dünyalar vardı.